Oo beyler, bu çok büyük bir balık. Oo, bu çok büyük bir balık. İnşallah biraz direnebilirim. Bir kere daha tasmalayayım da şöyle. Evet. Bu güzel bir balık. Şu an ağzında görüyor musunuz bilmiyorum. Evet. Şöyle göstereyim son kez. Gerçekten. Oh. Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir levrek avına geldim. Yine silikonlarla, uygun bulduğum maketlerle avlanacağım. Elimden geldiğince güzel bir av görüntülemeye çalışacağım sizin için. Çok planlı av yapamıyorum. İzin günlerimde falan böyle hani fırsat buldukça geliveriyorum. Bazı arkadaşlar beraber gidelim falan diyor. Yani ben pek ona müsait değilim arkadaşlar. Çünkü birden karar veriyorum. Ne zaman izinli olduğum belli değil. Velhasıl bir sürü şey var. Onlar lütfen kusuruma bakmasın. Haydi rast gelsin. Allah kısmet ederse güzel bir av olsun. Bunu çok severler bunu. Bu Seahorse bizim çocukluğumuzun sahtesi ya. Seahorse bizim çocukluğumuzun sahtesi. Evet arkadaşlar. Şimdi yine ikili yüzdüreceğim. Buna dikkat. Şu an sessiz olmam gerekiyor. Biraz da bastığım yerlere dikkat etmem lazım. O yüzden yavaş yavaş yürüyorum. Evet. Evet arkadaşlar, şu an bir tane yapıştırdım. Güzel bir balık. Oo, güzel bir balık. Kopardı. Hayır, koparmamış. Hayır, koparmamış. Güzel bir balık. Öbürünü koparmış. Evet. Bu daha bir büyük balıktı. Bu da güzel bir balık. Öbür silikonum gitti. Onu da gönderdim. Evet arkadaşlar, biraz önce kopardı. Gene giriyorum şimdi. İnşallah bu defa daha düzgün bir balık. Evime götürebileceğim şöyle 45-50 santimlik bir balık nasip olur diye bir umut ediyorum. Evet arkadaşlar, bir tane daha aldım. Balığın yerini buldum bulmaya da.
Evet. Ufak bebekler bunlar. Hadi güle güle. Büyük bir tane bekliyoruz arkadaşlar. Büyük bir tane. Levrekler muhtemelen orada bir kayanın arkasında gizleniyor. Önünden geçen balıklara atlıyor bence. Burayı geçirdik mi hiç vuruş olmuyor. O yüzden hızlı çekiyorum. Evet. Orayı ve az daha gerisi de olabilir. Çok riskli çünkü her attığımda o kayalık bölgede takılma ihtimali var. O yüzden yine hafif zokam olmadığı için maalesef bunları yaşıyorum. Burada balık atladı. Gerçekten biraz önce işte çok hafif takımla avlanıyoruz. Amacımız böyle dev gibi büyük balık olmadığı için büyük balık gelince de dayanamıyoruz yani. Bugün de ip de yok yanımda. Hani ip olsaydı belki biraz dayanırdım. Burayı geçti mi hiç balık vurmuyor. Hiç boş yere kendini yormaya gerek yok. Çünkü oralarda kayaların arkasına gizlenip daha rahat saldırabilir. O yüzden kayaların üstünden geçirmeye çalışıyorum silikonlarımı. Böyle nerede özellikle ırmak ağızlarında kayalık bir yer buldunuz mu levrek oradadır arkadaşlar. Irmak ağızlarında kayalık bir yerlere dikkat edin. O kayalıkların kenarlarında ufak yavrulara uçar. Şu an ben de bir kayalık bir yer buldum. O kayaların kenarında yüzdürmeye çalışıyorum silikonlarımı. Görürse mutlaka atlayacaktır. Oldum. Bu defa güzel balık. Evet. Evet. Bu defa ısıttırdım. Bu defa güzel bir balığa benziyor. Evet. Evet. Evet beyler. Şöyle denize karşı. Evet.
Çok güzel balıklar bunlar. Şimdi bırakalım. Hadi. Evet. Vallahi balığın yerini buldum ama geç buldum. Dediğim gibi bu çok önemli bu videonun bence en önemli triklerinden biri buydu. Olabildiğince kayalık yerlerin üstünde yüzdürmemiz lazım silikonumuzu. Buna özellikle dikkat edin. Şimdi gene aynı yerden yüzdürmeye çalışacağım. Evet. Evet. Artık takımım da deforme olmaya başladı. Saati de geçmek üzere. Tam kayaların üstünden yüzdürürken atlıyor. Muhteşem bir ipucu bana göre. Yeni başlayacak arkadaşlar için. Silikonları hangi merada avlanıyorsanız avlanın. Şöyle biraz kaya üstünü çalışın arkadaşlar. Kesinlikle bir sonuç alacaksınız. Çünkü bu kudurgan levrekler hep böyle kayaların arkasına gizlenir. Ya kedi bunlar, kedi. Vallahi kedi. Vallahi kedi, billahi kedi. Yemin ediyorum kedi bunlar. Bunların kedi olduğunu size ispatlarım. Bunlar denizin kedileri. Hareket eden her şeye dayanamazlar bunlar. Hani kedileri böyle oynatırız ya. O çok önemli. Kedileri oynattığımız gibi yaptığımız şey aslında burada bu. Kedilerin önünde oynatmaktan bir farkı yok. Dayanamaz levrekler bunlara. Allah'ın manyağı levrekler. Oo beyler, bu çok büyük bir balık. Bu çok büyük bir balık. Bu çok büyük bir balık. Oo, bu çok büyük bir balık. İnşallah biraz direnebilirim. İnşallah biraz direnebilirim. Bir kere daha tasmalayayım da şöyle. Evet. Bu güzel bir balık. Bu güzel bir balık. Beyler. Bu güzel bir balık. Hemen şuradan uzun zamandır. Evet. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş beyler. Evet. Beyler. Evet, güzel bir balık. Güzel bir balık. Şurada bir gri pırım vardı. İnşallah şunu gri pırla tutabilirim. Evet. Geldi. Geldi. Hadi. Şu an ağzında görüyor musunuz bilmiyorum. Şu an benden ürküyor.
Şöyle bir tane. Evet. Kafa atıyor. Artık yoruldu. Oo, güzel bir balık. Güzel bir balık. Çok güzel. Bir tane götüreceğimiz balık çıktı. Bu arada evet. Evet. Evet arkadaşlar. Güzel bir balık. Oh. Hakikaten son anda güzel bir balık yapıştı. Şöyle göstereyim. Evet. Yaklaşık 50 santim falan var. Güzel bir balık yapıştı. İyi bir mücadele oldu. Evet. Seni seviyorum levrek ama seni götürmem lazım. Evimde balığım yok. Dediğim gibi şöyle güzel bir balığımız oldu. Evet. Evet. Şöyle göstereyim son kez. Gerçekten sonunda beklediğimize değdi. Bir tane oğlanların hakkı için olacağın geldi. 50 santimlik falan güzel bir bebek. Haydi bakalım, bugünkü avımı bitiriyorum böylece. Evet arkadaşlar, bir tane güzel balık kaptım. Evin hakkı için şöyle güzel bir levrek kaptım. Güzel. Onun dışında nasıl av oldu? Mera'ya ilk geldiğimde Seahorse'un 7 santimlik maketiyle bir tane kaptım, ufak. Onu bıraktım. Arkasından su düşmeye başlayınca tekrar ikili silikonlara döndüm. Silikonla da 3-4 tane aldım. Bir tane büyük kırdı. İnşallah onu açıya girmiştir. Genel olarak güzel bir av oldu. Son anda bir tane bu güzellik bastı. Bir tane işte olanların hakkı için ayırıyoruz tabi. Bu videonun en büyük özelliği, kayalık yerlerin üstünde silikonumuzu yüzdürdüğümüz zaman sonuç almamız oldu. Levrek buralarda saklanıyor. Üstünden geçen silikonu hap kapıyor. Geliyor, hap kapıyor. Kenarlarda bekliyor. Bunu yavru balık olarak düşünün. Açıkta avlanması daha zor. Açıkta avladığı şeyler belli. Karidesti, şuydu buydu. Kayaların kenarından hap kapıyor. Bu önemli. Bu avda bence en önemli şey, bunu göstermiş oldum. Yeni başlayacak arkadaşlar, kendi meralarında mutlaka kayalıkların kenarlarını, üstlerini paralel denesinler. Hatta böyle kayalık dizisi varsa kayalara paralel de çekebilirler. Çünkü kenarlardan levrek saldıracaktır. Vallahi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buradan bütün askerlerimize selam söylüyorum. Ayrıca Somali'deki birliğimize, geçen oradan bir arkadaşımız, isim vermeyeceğim, Somali'de bir birliğimiz var bizim. Oradan selam söylediler. Ben de buradan onlara selam söylüyorum. Hatta işlerinden biri de Mersinli bir uzman çavuş kardeşimiz. İnşallah geldiği zaman onunla av yapacağız. Buradan Somali'deki birliğimize de selamlar olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Yorum yapmayı, like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İğneniz keskin, avınız bol olsun. Beş santim gelir olanların hakkı çıktı. Haydi bakalım.